Paranın devletler ya da bankalar tarafından değil de tamamen kodlarla, matematikle kontrol edildiği bir dünya hayal edin. İşte bugün ele alacağımız konu tam da bu. Kripto kapitalizm. Elimizde Paul Compil Anarşi Wiki'den bir sayfa var, bir röportaj metni. Bir de kripto kapitalizmin temellerini anlatan özetler. Amacımız sizin için bu ilginç ideolojinin ne olduğunu, nasıl işlediğini, artıları, eksileri, bunları netleştirmek. Hadi bu konuyu biraz deşelim. Paralarla birleştiren bir akım, genellikle libertaryen yani ekonomik sağ eksende konumlanıyor. Temelinde yatan fikir şu: ekonomiyi merkezden uzaklaştırmak, yani devletin ya da bankaların tekelini kırmak, onun yerine birbiriyle rekabet eden kripto paraların olduğu bir sistem öngörülüyor. Devletin rolü ise kaynaklara göre olabildiğince minimal tutulmalı. Sadece işte mülkiyeti, tüketici haklarını korumak, bir de tekelleri önlemekle sınırlı kalmalı diyorlar. Peki ama neden devlete ya da kurumlara değil de koda güvenelim? Bu ilginç bir soru. Röportajda bir savunucu buna şöyle bir cevap veriyor. Devletler yozlaşabilir, çökebilir, kod ise deterministiktir. Yani ne yazıldıysa o olur diyor. Şeffaf, değiştirilemez, herkese açık. Bu yaklaşımın çekiciliği ortada değil mi? Tam şeffaflık ve değişmezlik vaadi. Kesinlikle bu vaat çok güçlü. Ama tabii kodun da insanlar tarafından yazıldığını unutmamak lazım. Hatalar olabilir, kasıtlı manipülasyonlar olabilir. Yani determinizm mutlak değil aslında. Sistemin işleyişine gelirsek birkaç temel mekanizma var. Elbette kripto paralar başrolde. Bitcoin mesela sık sık dijital altın gibi görülüyor. Sabit arzıyla enflasyona karşı bir koruma sağladığı düşünülüyor. Ethereum var, o daha çok akıllı kontratlar üzerine kurulu. Yani sadece para transferi değil, dijital anlaşmalar, hatta merkeziyetsiz otonom organizasyonlar yani DAO'lar için bir zemin hazırlıyor. DAO'lar, yani kodla yönetilen şirketler gibi mi, patronu olmayan? Aynen öyle. Dijital topluluklar ya da şirketler diyebiliriz, merkezi bir otoritesi olmayan. Bir de mesela Monero gibi gizliliğe odaklanan paralar var. Hani devlet seni izlemesin diyenlerin tercihi olarak geçiyor kaynaklarda. Peki geleneksel kapitalizmin temel farkları ne o zaman? Daha netleştirebilir miyiz? Tabii en büyük fark Merkez Bankası'nın olmaması. Parayı madenciler veya bazen doğrudan kodun kendisi üretiyor, banka gibi aracılar kalkıyor, işlemler doğrudan kişiler arasında P2P yani eşten eşe yapılıyor ve devlet denetimi yerine kodun yani yazılımın kuralları geçerli oluyor. Anladım. Yani güç merkezden alınıp bireylere ve koda dağıtılıyor. Bu bayağı radikal bir değişim. Kesinlikle. Belki de ekonomik tarihte eşi benzeri görülmemiş bir potansiyel bu. İşin heyecan verici kısımları da var tabii. Küresel erişimden bahsediliyor mesela. Uganda'daki biriyle Norveç'teki biri aynı sistemde buluşabiliyor, aracısız. NFT'ler, tokenlar falan, dijital mülkiyet kavramı bayağı değişiyor bunlarla. Ve tabii şu meşhur someone gets rich fast durumu. Yani erken girenlerin hızla zengin olma potansiyeli. Hatta anarko-kapitalizmle olan ilişkisine atfen "It's Bitcoin time" gibi esprili sloganlar bile var kaynaklarda. Evet, o tarafı da var işin ama madalyonun diğer yüzünü de unutmamak lazım. Ciddi riskler de söz konusu. En büyük risklerden biri yüksek volatilite, yani fiyatların ani ve sert dalgalanması. Röportajda dendiği gibi Bitcoin bir günde %10 düşebilir, emekliliğin yanabilir. Bu ifade çok çarpıcı bence. Evet, bu büyük bir risk. Özellikle birikimler için. Aynen. Bir de henüz yaygın kullanımı çok sınırlı. Yani günlük hayatta ekmek almak için Bitcoin kullanan pek kimse yok. Ayrıca özellikle Bitcoin gibi iş kanıtı sistemlerinin enerji tüketimi. Bu ciddi bir çevresel sorun ve eleştiri konusu. Enerji tüketimi, evet, bu sıkça gündeme geliyor. Başka ne gibi dezavantajlar var peki? Var, devletlerin düzenleme ya da yasaklama tehdidi. Bu her zaman mevcut. Kaynaklarda da geçiyor. Devletler hakimsizliği sevmez. Bir noktada yasak gelir gibi ifadeler var. Teknik bilgi gerektirmesi de bir engel. Kullanıcı arayüzleri hala biraz karmaşık olabiliyor. Ve tabii güvenlik açıkları. Geçmişte yaşanan DAO saldırısı gibi olaylar var. Güvenlik hala tam oturmuş değil. Yani risk tamamen kullanıcıda mı kalıyor? Büyük ölçüde evet. Kaynakların da altını çizdiği gibi
Paranızı kaybederseniz çalınacak bir kapı, başvurulacak merkezi bir otorite yok. Tüm riski kendiniz üstleniyorsunuz. Peki, gerçek dünya örneklerine bakarsak ne görüyoruz? Bu fikirler ne kadar hayata geçmiş? Örnekler biraz karışık açıkçası. Mesela El Salvador 2021'de Bitcoin'i resmi para yaptı ama altyapı eksikliği, halkın alışık olmaması gibi nedenlerle sonuçlar pek parlak olmadı deniyor kaynaklarda. Ama diğer yandan Kenya gibi ülkelerde durum farklı. Banka hesabı olmayanlar için mobil para ve kripto finansal katılımı artırıyor. Orada olumlu gelişmeler var. Batı'da ise yani ABD ve Avrupa'da pek çok kripto girişimi görüyoruz. Hatta BlackRock gibi dev fonların Bitcoin ETF'leri kurması bu kurumsal ilginin arttığını gösteriyor. Anladım. O halde şöyle bir özetleyebilir miyiz? Kripto kapitalizm, geleneksel kapitalizme radikal, merkezsiz bir alternatif sunma iddiasında ama aynı zamanda içinde hem büyük riskler taşıyor hem de belki de dönüştürücü bir potansiyel barındırıyor gibi görünüyor. Peki tüm bunların anlamı ne? Yani sizin için ne ifade ediyor bu tablo? Bence bu sadece yeni bir para birimi meselesi değil, çok daha derin. Mülkiyeti, sözleşmeleri, ekonomik kontrolü, yani gücün kimde olacağını yeniden düşünmeye iten bir felsefe aslında. Kaynakların da sorduğu gibi, geleceğin ekonomisi mi bu, yoksa gelip geçici bir teknolojik heves mi? Bu önemli bir soru. Ama belki de şöyle bir düşünceye kapı aralıyor. Gelecekte kendi kişisel değerinizi, belki yeteneklerinizi, itibarınızı bir tokenla ifade edebileceğiniz bir dünya düşünün. Bu token'ın fiyatını serbest piyasa belirleyecek ama mülkiyeti, kontrolü hep sizde kalacak. Böyle bir şey mümkün olabilir mi? İşte bu üzerine kafa yormaya değer bir fikir bence.